Merhaba sevgili iPhone'da izleyicileri. Bugün karşınızda Apple'ın Company Store isimli mağazasına gidelim, gezelim. Gitmişken One Infinite Loop denilen yeri de şöyle bir turlayalım. Steve Jobs'ın Apple'ı başlattığı eve şöyle bir bakalım derken Campus 2'ye de uzaktan yakından bakamıyoruz. Campus 2'ye şöyle dışarıdan bir bakalım isimli iPhone 10'un Cupertino turu videosu ile karşınızdayız. 3 kere 5 kere bilemini 1000 kere test etmeden bırakmam. iMac iPod'ları al gel sakın iPhone'u unutma. Yollara düşmeden bize sorup etmene çakallara yem olma. Sonradan pişman olma. Altın üstünü gerisi berisini incelemeden bırakmam. Başkası yapmadı hiçbir testleri şaplattığından kaçınmam. Yollara düşmeden bize sorup etmene çakallara yem olma. Sonradan pişman olma. iPhone'da yine geldi buraya. Testleri yapıp da soruları sormaya. Geride kalanları uyarmaya. Karşılaştırma yapıp da sonuçları duyurmaya. Elle vicdanına koyup da söyle. Bu testlere ne kadar sürecek ki böyle. iPhone'da deyip de geçme. Bize güven de yanlışı seçme. Apple'ın bu Company mağazası, Company Store'u diğer bütün Apple Store'lardan farklı. Buradaki mağazadan bir iPhone ya da Mac bilgisayar satın alamıyorsunuz. Aynen Türkiye'de olduğu gibi Genius Bar'dan randevu alamıyorsunuz. Gerçi burada bir fark var çünkü burada Genius Bar yok. Company Store denilen şirket mağazasından tişörtler, şapkalar ve çeşitli aksesuarlar satın alabiliyorsunuz. Cupertino'da merkez ofisinin bulunduğu yerde, yani One Infinite Loop'un bulunduğu yerde Company Store'u bulabilirsiniz. Company Store halka açık, Apple'ın kendisi halka kapalı. Tabii ki Cupertino'da Tim Cook'u kendi özel aracında bir yere giderken görebiliyorsunuz. Ya da Phil Schiller'ı gündeliğe gitmişken yakalayabiliyorsunuz. Şu tepeler iyisi la, oralar hep öyle tozlu lekeli kaldı ya. Günlerden pazar olduğu için kötü niyetli insanlar buraya girip soymaya kalkarlarsa diye Apple kasaların ağzını açık bırakarak avcunuzu yalarsınız demiş. Ayrıca leş gibi kokan ayaklı bir kül tablasıysanız sizi burada pek hoş karşılamayabilirler. Gerçi ben de zamanında kalabalığa kalmamak için bu ilk çekimleri pazar günü yaptım ve haliyle böyle camlar içeri ciğerciye bakan kedi gibi kaldım. Şimdi bu One Infinite Loop, yani bir sonsuz döngü denilen şirketin merkez kısmını şöyle bir dönelim. İşte burada 2 numara, devam et canım. Birdenbire 2'den sonra 3'e doğru geliyoruz ama burası biraz virajlı, dikkat edin yol tutmasın. İşte 3 Infinite Loop, 3 de yetmez, 4 olsuna doğru yollanmış vaziyetteyiz. İşte 4 Infinite Loop, hatta burada bir yerde Apple'ın kendi kafesi var fakat oraya da giremiyormuşuz. Derken 5 Infinite Loop, 5 de yetmez, ver 6 olsun. İşte 6 Infinite Loop'a gelmiş vaziyetteyiz. Bisikletlerinden de tanıyacağınız üzere. Ve tekrar 1'e döndük. Burada yaklaşık 6-7 saat döndükten sonra dedik ki gidelim biraz da Steve Jobs'ın Apple'ı başlattığı eve bakalım. İşte burası Steve Jobs'ın 21 yaşındayken 1976'da Steve Wozniak'la beraber Apple'ı başlattığı ev ve garajı. Gördüğünüz gibi 1996'da da kendisi geri dönerek evin garajının önünde bu pozu vermiş. Şimdi sağımıza bakarak devam edersek burada gördüğümüz inşaat Apple'ın yeni merkez ofisi Campus 2'nin inşaatı. Bunun ne kadar büyük bir alan kapladığını sizlere anlatabilmek için başından sonuna kadar kamerayı açık bırakmaya karar verdim. Fakat bu kararımdan bir süre sonra bu yolun git bitmediğini fark edince de yazık bunun pili ve kamerası daha bana lazım diye düşünerek de yayını şuracıkta kesiverdim. Bakın şurada bir yerde, şimdi kapatacağım kamerayı. Hala gidiyoruz farkındaysanız. Kapat. Burada projeyle ilgili çeşitli bilgiler vermişler. Şuralardan zamanla kapamadığınız arsa şu anda oldukça değerlendi. Şurada enteresan bir yazı var. Bu iş yerinde diyor. Bir süredir kaza olmadığına dair. Şurası havaya kalkmış. Şunu düzelteyim. 51 gündür burada kaza olmamış. Çalışanların başına kötü bir şey gelmemiş. Şöyle kenardan bakmaya çalışalım. Görüldüğü üzere şu anda
pek bir şey yok ortalıkta. Şurada Apple'la ilgili bir tabelamız daha var. Bitse de gelip görsek burayı da. Kampüsü ziyaret etmeye geldiğimi duyan Tim Cook hemen şu beyaz arabaya binerek beni ziyarete gelmiş. Yine çok şakacıyım, bu gelen güvenlik ne yapıyoruz diye bakmaya geldiler. Devam et, bir şey yapmıyoruz, video bakıyoruz. Şimdi isterseniz bu Campus 2'yi de bir kenara bırakalım ve gidelim bakalım Company Store'da neler satılıyor, içeride neler oluyor bitiyor, hep beraber görelim. Evet. Baba benim omuzlarda bir hareketlenme başladı. Aynen bende de ha. Baba bakayım abi. Elması meşhur Cupertino. Yakış iyi de. Silikonu meşhur Cupertino. Siz Cupertino görmüş bir adamsınız. Evet. Bakma öyle içim hoş oluyor. Ne gibi yani? Sana da yani. Şeftalisi meşhur Cupertino. Yavaş. Şeftali derken. Filleri meşhur Cupertino. Timleri meşhur Cupertino. Bakma neden gözüm doluyor. Helvası benden Cupertino. Hakikaten evden çıktı da buralara mı geldi? Yok ya. Bu garajdan buralara mı geldi? Hiç aklım almam, kafamda basmam ya. İki elle bir telefonu unutamadınız lan. Bak şimdi doğru söyle. Çok doğru söyle. Bunun üstüne ben soloya girerim abi. Sen gir abi ya, utandın, kızardın. iPhone'da Cupertino'da iPhone'da iPhone'da Cupertino'da iPhone'da. Hakkalar evden çıktı da buralara mı geldi? Bozlanacağız bu garajdan buralara mı geldi? Hadi bana misali Cupertino. Şarkıyı burada bitireceğim ya. Bir nevi çeyiz setinizi düzebileceğiniz bir mağaza. Tabii bu aklınızda şöyle bir şey canlandırmasın. Amanın hemen gidip o mağazayı görmem lazım. Sadece o mağazayı görmek için Amerika'nın Cupertino'suna gideceğim. Sakın. Çünkü size hemen en baştan söyleyeyim ki bu gördüğünüz ürünler Apple yetkililerinin sağa sola toplantıya gideceği zaman promosyon olarak yanlarına aldıkları ürünler. Bu ürünler göründüğü kadar kaliteli değil. En azından eskiden daha kaliteliydi. Bu benim biliyorsunuz kara kaplı defterim. Bu defter Camelon marka. Bunları internetten ararsanız bu şirketleri, mesela bu defteri yapan şirketin sayfasını bulabilirsiniz ve sadece şurasına gördüğünüz gibi Apple damgası basılmış vaziyette. Haliyle Apple'ın kalitesini ararsanız bu ürünlerde pek bulamayabilirsiniz. Bu gördüğünüz deftercağız Spector şirketi tarafından Çin'de üretilmiş. Bu defterin aynısının burasında başka logolu olan 1500 versiyonunu bulabilirsiniz. Sadece buraya pıs diye Apple logosu basılmış. Ama yolunuz oraya düştüyse, oradan Cupertino'dan geçiyordum, şöyle bir uğradım diyecek olursanız, evet, o zaman gidip görmek için güzel bir mağaza, enteresan bir mağaza. Evet sevgili arkadaşlar, bir bölümümüzün daha böylece sonuna gelmiş olduk. Ne diyorsunuz? Cupertino'daki Apple mağazasına gitmek ister misiniz? Giderseniz oradan neler alırdınız? Siz olsanız neler alırdınız? Hemen söyleyeyim. Mousepad kaliteli bir mousepad değil. Eliniz üstüne koyduğu zaman şurayı terlettirip de yapıştıran da bir maddeden yapmışlar. Üşenmemişler yani. Kalitesizlik konusunda gerçekten de hiç kaçmamışlar. Pahalıya kaçmamışlar. Lütfen düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Şuradan bir yerden de kanalımıza lütfen üye olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşecek kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.
Kameranın garantisinin bitmesine az kala bu tarz hareketler yapılmamalı. Ya tak kodum mu? Kıraveririm. Lensini kırıveririm oğlum. Bu arada bu da Cupertino'da kaldığımız otelin dekorasyonundan gözüme çarpan bir iki detay. Özellikle bu kapıyı asla rahatsız etmeyin kartını çok beğendim. Tamam, konuyla ilgili kesin gerçeği söylüyorum. Gerçekten bu kepçeyi kullanan Tim Cook. Şaka yaptım. Cook'tu bu ayaklar.